Bir varmış, bir yokmuş. Vakti zamanında benzin 4 lira, mazot 3 lira, LPG ise 2 liralardaymış. İnsanlar tabelaya baktıklarında hangi fiyatın hangi yakıta ait olduklarını anlarlarmış. Bırak şimdi bana masal anlatmayı. Gel biraz da gerçeklerden bahsedelim. Müjdeli bir haber ile başlayalım mesela gerçeklere. Artık araç alırken LPG'si var mı yok mu diye bakmanıza gerek kalmadı. Diğer köyde LPG ucuz diye kilometrelerce yol gitmenize de gerek kalmadı. Ne demek gerek kalmadı? Yaklaşık 1,5 ay önce LPG devri bitiyor mu videomuzda yaptığımız hesaplamalarda benzin ile LPG arasında zaten kuş kadar fark kaldığını tespit etmiştik. Benzin 7,85 lira, LPG 5,75 lira, motorin ise 7,36 liraydı. Hatta şehirler arası yollarda fark kalmamıştı neredeyse. Bu süre zarfında dolardaki artışa bağlı olarak kaç kere zam geldiğini ben sayamadım. Önceden yakıtlara gelen zamlar eşel mobil sistemi nedeniyle ÖTV'den karşılandığından ya pompa fiyatlarına yansımıyordu ya da kısmen yansıyordu. Ancak ardı arkası kesilmeyen zamlara eşel sistem ne yapsın? O da cartayı çekerek ben bittim arkadaş, tükendim, sıfırlandım yahu, artık ne haliniz varsa görün dediği, hatta 20 Kasım'da benzine gelen 52 kuruşluk, LPG'ye ise gelen 45 kuruşluk zamlı fiyatlar üzerinden hesap yaparken sen çok geriden geliyorsun. 25 Kasım'da bir zam daha geldi. Wow! 25 Kasım'da gelen benzin ve motorindeki 1 liralık, LPG'de ise 65 kuruşluk devasa zam ile yeniden hazırlık yaptım. Bak hala zam diyor. Akaryakıtta gerçekleştirilen yeni fiyat düzenlemeleriyle artık sorumuz LPG hala tasarruflu mu? Değil. LPG artık hayatımızdan çıkıyor mu? Oldu. 2019 yılında aracıma LPG taktırdığımda fiyat olarak benzine göre %45-50 arasında daha uyguna geliyordu. Ve o dönem yaptığım hesaplarda 9.000 kilometrede, zaman olarak ise 8 ayda kendini amorti etmişti. Benzinin fiyatı 5,94, LPG'nin 3,40 liraymış. Kıymetini bilemedik. Hadi gelin benzin ile LPG kullanma arasındaki fiyat farkını hesaplayarak birlikte değerlendirelim. Ortalama olarak LPG'nin benzine göre yaklaşık %20 daha fazla tükettiğini biliyoruz. Yani 10 litre benzin ile gittiğimiz bir yolu LPG ile gidersek 12 litre tüketiyoruz. Kendi aracımda yaptığım testlerde yol bilgisayarının gerçek tüketimiyle aynı değerde olduğunu gördüğüm için kendi aracımın 100 kilometredeki yakıt tüketimi 7 litreyi baz alacağım. Yani 100 kilometrede 7 litre benzin tüketen bir araç aynı yolu LPG ile giderse %20 daha fazla LPG tüketeceğinden 8,4 litre LPG tüketmiş olacak. Petrol Ofisi, BP ve Shell'in internet sayfalarından aldığım benzin fiyatları litre bazında 9,74 TL, LPG fiyatları ise 8,33 TL. 100 kilometrede 7 litre benzin tüketmiştik ve benzinin litresi 9,74 TL ise 68,18 liralık benzin kullanmışız demektir. Peki ya LPG? Şimdi de LPG bazında değerlendirelim. 100 kilometrede 8,4 litre LPG tüketmiştik ve LPG'nin litresi 8,33 TL ise 70 liralık LPG kullanmışız demektir. Nasıl ya? LPG daha mı çok yakıyor? Şehirler arası yollardan alırsanız sorunun cevabı evet. LPG 100 kilometrede 2 lira daha fazlaya geliyor. Ancak bu fiyatlar Ankara ilinde LPG bazında görebileceğiniz en üst fiyatlardır. Şehirler arasında rekabet olmadığı için belirlenmiş olan en yüksek fiyattan satarlar. Ancak şehir içinde işler değişir. Çünkü orada rekabet var. Oturduğum ilçedeki fiyatlara pek rekabet uğramamış gibi ama daha düşük fiyatlı kaliteli LPG bulmak da mümkün. Ortalama olarak 8 liradan hesaplarsak 100 kilometrede 67 lira LPG tüketmiş olacağız. Bu da benzine göre 1,2 lira kârdasınız demektir. Ne kadar? Yaklaşık olarak 1,2 lira. Yani 1 lira 20 kuruş. Yani yarım ekmek parası. Tamam, itiraf ediyorum. Bulunduğum bölgede LPG şehir içine göre bir tık pahalı olabilir. Şehir merkezinde yaptığım 100 kilometrelik yolculuk boyunca LPG'yi 8,29 TL'den satanı da gördüm. Ya artık kimse LPG almıyor diye 7,39'u da gördüm. Sen de ucuz olan yere git öyleyse. Ama tasarruf edeceğim diye yolda kullandığım yakıt ile birlikte buradan aldığımdan daha pahalıya geliyor. Ne anladım bu işten? Diyelim ki şanslısınız. Evinizin dibinde kaliteli ve uygun fiyatta LPG satan bir yer var. Gördüğün fiyatların ortalaması olarak 7,60 TL'den alalım LPG'yi. 100 kilometrede 63,84 lira LPG tüketmiş olacağız. Yani benzine göre 100 kilometrede 4,3 lira daha az. 5 liraya marketten ne alıyoruz? Sakız 8 lira.
Oldu da bir çılgınlık edip aracınıza LPG taktırmak istediniz. Benim aracıma en uygun Atiker'in Grand LPG tiki. Grand LPG kiti takılı. Bu kitin günümüz şartlarındaki fiyatı ise 4200 lira. LPG kitindeki bu fiyatlar 9000 liraya kadar yükselebiliyor. Bunu da belirtelim. Taktırdığınız LPG kitini amorti etmek için ne kadar yol yapmanız gerekiyor? Hesaplayalım mı? Tabii bu hesap aracına ve kullanan kişiye göre değişkenlik gösterecektir. Ama ben olabilecek en iyimser tablo ile karşılaştırma yaptım. Yani sizin hesaplarınız benim hesaplarımdan muhtemelen daha yüksek çıkacaktır. Oturduğunuz yerde uygun fiyata LPG satan bir istasyon yoksa siz de benim gibi LPG'yi 8 liradan alacaksınız. Böyle bir durumda 100 kilometrede cebinize 1,2 lira kalacağından 350 bin kilometre gibi korkunç bir rakam çıkacaktır. 7,6 lira olan uygun fiyatlı bir LPG'den yola çıkarsak 7,6 lira nasıl uygun olur ya? Yaklaşık 100 bin kilometrede kendini amorti ediyor demektir. Daha bu sonuçların içine ilk çalıştırmada benzin kullanımı, LPG bakımları ve LPG'den kaynaklı sorunları da eklerseniz... Buradan çıkan sonuç LPG taktırmak şimdilik hayal oldu. Peki o zaman LPG işiyle uğraşanlar taş mı yesin? Zamana yenik düşmüş olan çerçicilik, şapkacılık, bastonculuk, kürekçilik, arzuhalcilik gibi nesli tükenmekte olan meslekler arasına mı girsin? Bunu zaman gösterecek. Ama şu bir gerçek ki dolar yükselmeye başladıkça bu zamlar yağmur gibi yağacak. Dolar ne zaman geri çekilir? Hiçbir fikrim yok. Ama umarım ki dolar geri çekilmeye başladığında, umarım çekilir, indirimler de aynı oranda yağmur gibi yağar ve LPG hak ettiği yere gelir. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.